Bir insan düşünün, can çekişen kimselerin acıyla inlemeleri eşliğinde uykuya dalan, kurbanlarının kaza yerleştirilmiş halde yavaş yavaş ölümlerini büyük bir zevkle kanlarını içip yemek yerken izleyen ve bunlarla yetinmeyip kurbanlarının on binlercesinden oluşan devasa bir kazıklı orman yaratan. Peki bu kişi bir insan mıydı yoksa şeytan mıydı? Tarihler 15. yüzyılın ilk yarısını gösterdiğinde Balkanlar adeta bir barut fıçısına dönmüştü. Balkanların soylu aileleri güç kazanabilmek için küçüklü büyüklü devletler kuruyor, krallıklar birbirinin topraklarını ele geçirebilmek için durmaksızın savaşıyordu. Güneyde Osmanlı İmparatorluğu cihat naraları eşliğinde Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyor, kuzeyde Macar Krallığı ve müttefikleri bu ilerleyişi durdurabilmek için Haçlı orduları topluyordu. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki bu savaş Balkanlara adeta kan kusturuyordu. İşte bu dönemde iki büyük gücün arasında kalmış Eflak Prensliğinde 1436 yılında II. Alexandre Aldea'nın ölümüyle üvey kardeşi II. Vlad tahta çıkmıştı. II. Vlad kendisinden önce gelen voyvodalardan oldukça farklı biriydi. Öyle ki bu farklılığı onun tahta çıkmasından yıllar önce Macar kralı Sigismund tarafından dönemin en seçkin şövalye topluluklarından biri olan Ejder tarikatına davet edilmişti. Bu tarikatın amacı Hristiyan dünyasını Osmanlı ilerleyişine karşı korumak ve haç uğruna savaşmaktı. II. Vlad yıllarca bu görevi büyük bir onurla taşıdı. Zamanla taşıdığı ejder sembolü onunla anılmaya başlandı ve halk arasında kendisine ejder anlamına gelen Drakul, Vlad Drakul denmeye başlanmıştı. Onun bu farklılığı Eflak için 1416 yılından beri süre gelen Osmanlı'ya boyun eğme politikasının değişeceğinin sinyallerini veriyordu. Fakat II. Vlad Drakul Osmanlı'ya hemen bir başkaldırının kendisi için felakete dönüşeceğini bildiğinden bunun yerine zamanla otoritesini güçlendirmeye, müttefikler bulmaya ve Osmanlı'nın siyasetine göre şartların olgunlaştığı zamana kadar bağlılığını koruyarak vergilerini aksatmadan ödemeye devam etti. 1441 yılına geldiğimizde Macaristan'a bağlı Erdel Voyvodası Hünyadi Janosch'un Osmanlı'ya karşı aldığı zaferler Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. İnsanlar onun Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durdurabilecek tek komutan olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu durum II. Vlad Drakul için yıllardır beklediği fırsattı. Bu yüzden Osmanlı padişahı II. Murat'tan gizli olarak Hünyadi Janosch ile sıkı bağlar kurmuş ve Osmanlılara karşı hazırlanılan savaşa daha fazla ilgi göstermeye başlamıştı. Fakat II. Vlad'ın bilmediği bir şey vardı. O da Osmanlı padişahı II. Murat'ın her şeyin farkında olduğuydu. II. Murat bu durumu öğrendiğinde celallense de öfkesine yenik düşmedi. Bunun yerine her zamanki gibi devlet işlerini görüşmek adına Vlad Drakul'u huzuruna çağırdı. Kısa süre sonra bu emir üzerine Vlad Drakul en büyük oğlu Mircea'yı Eflak'ta vekili olarak bırakıp ortanca oğlu Vlad ve en küçük oğlu Radu ile Edirne'ye yola koyuldu. Birkaç ay içerisinde Edirne'ye vardığında her şey olağan görünüyordu. Bu durum Drakul'u rahatlatmıştı.
rutin devlet işlerini görüşmek üzere oğullarıyla padişahın huzuruna çıktı. Görüşme bir süre sakin havada devam ederken ilerledikçe sohbetin yönü değişmeye başladı. İkinci Murat sık sık sadakatten, bağlılıktan ve edilen yeminlerin öneminden bahsediyordu. Bu durum Vlad Drakul'u tedirgin etmeye başlamıştı. En nihayetinde II. Murat ona olan güveninin kalmadığını belirterek gözetim altına alınmasını emretti. Bir süre sonra II. Murat Vlad Drakul'a kendisini serbest bırakacağını söyledi. Ancak bunun bir bedeli olduğunu da ekledi. Bu bedelin kendisine olan bağlılığının teminatı olarak oğulları Vlad ve Radu'nun artık Osmanlı payitahtında kalacağıydı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Vlad Drakul kabul etmekten başka çaresi olmadığını bilerek oğullarını sarayda bırakarak Eflak'a geri döndü. II. Murat ve Osmanlı için dahiyane bir zaferdi. Çünkü esir alınan çocuklar ileride Eflak'ı yönetmeleri halinde Osmanlı'ya ve padişaha bağlı kalacakları düşünülüyordu. Bu yüzden II. Murat çocukların şehzadeler gibi Osmanlı'ya sadık kalacak terbiyede yetiştirilmesini emretti. Ancak bu durum sanıldığı kadar iyi gitmeyecekti. Çünkü Radu henüz 5 yaşında olduğundan etrafında olan biteni anlayamıyordu. Fakat Vlad 10 yaşındaydı. Ailesinden koparıldığını, memleketinden uzaklaştırıldığını, her şeyi hatırlıyordu. Bu olaylar yıllar sonra Balkanları kana bulayacak, Kazıklı Voyvoda'nın doğuşuna neden olacaktı. Esir alınan çocuklardan Radu tamamen eğitmenlerinin öğretileri doğrultusunda uyumlu biçimde büyürken Vlad için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değildi. Çünkü kendisi memleketinde ailesiyle, arkadaşlarıyla huzur içinde yaşarken ne yapmıştı da bir anda vatanından koparılmış, tanımadığı insanların arasında yaşamaya mahkum edilmişti. Küçük yaşında kapıldığı bu düşünceler onu içten içe değiştirmeye başlamıştı. Bu yüzden eğitmenlerinin koyduğu kurallara karşı asi tavırlar sergiliyor, sürekli sorun çıkarıyordu. Bundan dolayı sert şekilde cezalandırılması terbiye amaçlı, zaman zaman dış dünyadan izole edilmesi gitgide içindeki öfkeyi biriktiriyordu. Rivayete göre bu öfkeyi atmak için etrafta gördüğü onlarca hayvanı işkence ederek öldürmüş, bundan dolayı da eğitmenleri tarafından kırbaçlanarak cezalandırılmıştı. 1444 yılında ise babası II. Vlad Drakul'un Haçlı ordusuna katılarak Osmanlı'ya karşı savaştığını ve bu savaşta Osmanlı'ya karşı kaybettiklerini, Macar kralı ve kardinalin öldüğünü, babasının ise kaçtığını duymuştu. Fakat kendisine sarayda duydukları hariç hiçbir şey anlatılmadığı gibi sadece ileride padişaha ve Osmanlı'ya sadık bir asker gibi yetişmesi söyleniyordu. Vlad'ın yaşadığı bütün bu olaylar onun çocukluğunu, ailesini, her şeyini elinden almıştı. Sanki o günden sonra kendine sessiz bir yemin etmiş gibiydi. Artık çocuk değildi. Kardeşiyle birlikte özgürlüğünden mahrum bırakılmış, ailesinden koparılmıştı. Hayatı boyunca yaşadığı bütün acıların tek sorumlusu olarak Osmanlı'yı görmeye başlamıştı. Bundan sonra yapacağı tek şey vardı. Düşmanının yüzüne gülmek, kinini içinde büyütmek ve intikam alacağı günü sabırla beklemekti.
1448 yılına geldiğimizde Balkanlardaki yangın daha da büyümüştü. Varna Savaşı'nda Macar kralının ölümü tahtı boş bırakmıştı. Çünkü varis 5. Ladislaus daha 4 yaşındaydı. Bu yüzden Macaristan'ın en güçlü kişisi Erdel Voyvodası Hunyadi János 1446 yılında kral naibi olarak seçilmişti. Kendisinin Osmanlı'ya karşı olan düşmanlığı Balkanların canını okuyordu. Kral naipliğindeki ilk yılında Osmanlı'ya karşı savaş hazırlıklarına başlamıştı ve etrafındaki tüm soyluların Haçlı seferlerine katılmasını istemişti. Fakat Eflak Voyvodası II. Vilad, Varna Savaşı'ndan sonra onun ve Papa'nın Osmanlı'yı durduramayacağını düşünerek bu teklifi reddetmişti ve Osmanlı'ya bağlılığını ilan etmişti. Bunun üzerine Macar kral naibi Hunyadi János ordusuyla birlikte Eflak'a girip II. Vilad Drakul'u, oğlu Mircea'yı ve ailesini katlederek tahta II. Vilad Slav'ı çıkarmıştı. Tüm bu olanların farkında olan II. Murat, Haçlıların Osmanlı'ya karşı saldırı hazırlığını yaptığını biliyordu. Bu yüzden kendisi de ordusunu da savaşa hazırlamaya başlamıştı. Ve hatta Eflak'taki durumu fırsat olarak görüp emri altındaki Vilad'a olanları anlatarak Eflak Voyvodalığı için hazırlanmasını söylemişti. Vilad olayları öğrendikten sonra bir süre yas tuttu. Fakat yeminini hatırlayarak ailesini katledenler Haçlılar olmasına rağmen onlara kin gütmemişti. Çünkü ailesinin katledilmesinin sebebi Osmanlı'nın zorla babasını kendine bağımlı kılmasıydı. Eğer Osmanlı olmasaydı o zaman Haçlılar da onu katletmezdi. Haçlılar sadece gerekeni yapmıştı. Vilad zaten yemininden sonra içindeki kini büyüterek II. Murat'a karşı çok sadık biriymiş gibi davrandı ve onu babası gibi gördüğünü düşündürttü. Bu yüzden II. Murat ona inanarak onu oğlu gibi görüp zekasından dolayı sürekli yanında tutardı. Hatta bu yüzden ileride İstanbul'u fethedecek Mehmet de ona karşı öz kardeşiymiş gibi davranırdı. II. Murat'ın bu emri Vilad için yıllardır beklediği fırsattı. Bu yüzden tereddütsüz kabul etti. 1448'de Macar kral naibi Hunyadi János'un yönettiği Haçlı ordusu ile II. Murat'ın yönettiği Osmanlı ordusu Kosova Ovası'nda karşı karşıya geldiğinde Vilad, Eflak'ta oluşan güç boşluğunu fark etti. Yanına verilen küçük bir Osmanlı birliğiyle Eflak'a doğru harekete geçti ve bu ilerleyişe karşı bir dirençle karşılaşmadığından başkent Targovişte'ye girerek tahtı ele geçirdi. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen kendini Eflak Voyvodası ilan etti. Fakat tahta yalnızca 2 ay kalabilecekti. Çünkü Haçlılar 2. Kosova Savaşı'nı kaybetse de Hunyadi János ve II. Vladislav sağ kurtulmayı başarmıştı. Savaştan döndüklerinde Vilad'ın Eflak'ı ele geçirdiğini öğrenince doğrudan Eflak'a ilerlediler. Bundan korkan Vilad tahtı II. Vladislav'a bırakıp kaçtı. Fakat kaçtığı yer Boğdan Prensliğiydi. Buranın voyvodasının amcası olması ve Osmanlı'nın kendisini daha fazla sömürmesini istememesi bu kararı vermesine neden olmuştu. 3 yıl kadar Boğdan'da himaye edilen Vilad burada düşünceleri daha da olgunlaşmıştı. 1451'de amcasının suikaste uğramasıyla Boğdan'dan ayrılıp Macar kralı Hunyadi János'a giderek ailesine karşı yaptıklarından dolayı kendisine karşı husumeti olmadığını söyleyip düşüncesini açıkladı. János ise bunu memnuniyetle karşıladı. II. Vladislav'ın Osmanlı'ya olan bağlılığından hoşnutsuz olduğunu
Bu yüzden Vlad'ı Eflak Voyvodalığına geçirmek için himayesine aldı. 5 yıl boyunca Yanoş'un himayesinde yaşayan Vlad, Osmanlı'nın Belgrad kuşatması ile ilk ciddi sınavını verecekti. Bu savaşta Osmanlı ordusunu Fatih Sultan Mehmet, Macar ordusunu ise Kral Naibi Hunyadi Janosch yönetecekti. Vlad ise Janosch tarafından Belgrad Kalesi'nin doğu kanadını savunmasında görevlendirilmişti. 18 gün süren bu savaş Osmanlı'nın kuşatmayı sonlandırmasıyla sona ermiş, Hunyadi Janosch zaferini ilan etmişti. Fakat zaferinin üzerinden çok geçmeden veba hastalığına yakalandı ve 11 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Bu durumu fırsat bilen Vlad, çevresindeki askerlere zenginlik vaatlerinde bulunup 2000'den fazla adam toplayarak Eflak'a girdi ve 2. Vladislav'ı öldürdü. Tam 6 yıl sonra Vlad Eflak tahtını yeniden ele geçirmişti. Fakat bu kez her şey farklıydı. 1448'deki kısa süreli hükümdarlığı onun gözünde gerçek bir zafer değildi. Bu kez karşısındaki en büyük rakibi 2. Vladislav ölmüştü ve artık taht üzerinde hak iddia edecek güçlü bir rakibi kalmamıştı. İkinci Vlad Drakul'un oğlu Vlad 1456 yılının 10 Eylül'ünde ikinci kez Eflak Voyvodası olarak ilan edildi. Babasının Drakul lakabını miras alan genç hükümdar artık ejderhanın oğlu anlamına gelen Drakula yani 3. Vlad Drakula olarak anılacaktı. Fakat ilerleyen yıllarda işleyeceği korkunç katliamlar ve acımasızlığı bu isme bambaşka bir anlam yükleyecekti. Çünkü Drakul yalnızca ejder değil, aynı zamanda şeytan anlamına da geliyordu. 3. Vlad Drakula tarihte ejderin oğlu olarak değil, şeytanın oğlu olarak anılacaktı. Üçüncü Vlad Drakula tahtı ele geçirdikten sonra Osmanlı'ya karşı hemen bir başkaldırı yerine babasının izinden gitmeye karar vermişti. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han'a bağlılığını ilan edip vergilerini aksatmadan ödeyeceğini bildirdi. Fatih ise bu kararı memnuniyetle karşılayarak Vlad'ı Eflak'ın meşru hükümdarı olarak tanıyıp desteğini sürdürmeye devam etti. Ancak Vlad'ın gösterdiği bu bağlılık samimi değildi. O yalnızca zaman kazanmaya, otoritesini güçlendirmeye ve yıllardır içinde büyüttüğü intikam için doğru anı beklemeye çalışıyordu. Bunun için ise zaman kaybetmeden ilk olarak kendisine tehdit olabilecek kişileri tek tek ortadan kaldırmaya başladı. Ordusu üzerindeki hakimiyetinin güçlenmesiyle de Eflak'taki otoritesini giderek daha fazla hissettirmeye başlamıştı. Ancak bütün bunlara rağmen önünde hala aşması gereken büyük bir engel vardı. O engel ise Eflak'ın en güçlüleri olan boyarlar yani soylu aileleriydi. Bu yüzden hepsinden tek hamlede kurtulabilmek için bir plan yaptı. Ve çok geçmeden 1459 yılı Paskalya Bayramı'nda Eflak'taki tüm boyarları sarayındaki büyük şölene davet etti. Boyarların büyük bir çoğunluğu bu daveti memnuniyetle kabul etti. Çünkü 3. Vlad o zamana kadar herkes tarafından çekinilen biri olarak tanınsa da yapacaklarının ne boyutlara ulaşacağına kimse inanmazdı. Bu nedenle hiçbir şüphe duymadan saraydaki şölene katıldılar. Şölen gece yarısına kadar büyük bir eğlence ile sürdü. Şölenin sonlarına doğru tüm boyarları masasına toplayan Vlad eline aldığı birasıyla sorular sormaya başladı.
Zaman ilerledikçe soruların ölçüsü de o derecede sertleşiyordu. Bu durum boyarlar arasında huzursuzluğa yol açmış, bundan dolayı da çoğu türlü bahaneler ile saraydan çıkmaya çalışmıştı. Ama her şey için çok geçti artık. Vlad Dracula askerlere kapıları kilitlemesini ve tüm boyarların masaya oturtulmasını emretti. Daha sonra tarihe geçecek o sözleri söylemeye başladı. Hayatlarınızda kaç eflak voyvodası gördünüz diyerek söze başladı. Bu soruya karşılık boyarlar hep bir ağızdan çok fazla cevabını verdi. Vlad ise alaycı bir tavır takınarak elbette çok fazla göreceksiniz. Peki ya bunları öldüren kimlerdi diye sorunca boyarlar tekrardan hep bir ağızdan Papa ve Osmanlılar demişti. Vlad ise ciddi bir tavır takınarak tabii ki onları ve alemi katleden Papa ve Osmanlılardı ama işbirlikçileri de sizlerdiniz demişti. Ortam bir süre sessizleştikten sonra 3. Vlad Dracula ayağa kalkarak ellerini masaya koyup boyarlara doğru baktı. Bunun bedelini canlarınızla ödeyeceksiniz dedikten sonra askerlerine dönerek yaşlıları öldürün, gençleri ise köle yapın emrini vermişti. Sabaha kadar oradaki tüm yaşlı boyarlar işkence edilerek katledildi. Gençler ise zincire vuruldu. Bu olay tarihe kanlı Paskalya olarak geçecekti. Bu yaptığı caniliğe rağmen rivayete göre çok zaman geçmeden bu sefer de ülkedeki çalışamayacak durumda olan yoksulları büyük bir salona ziyafet için toplayacaktı ve daha sonra bu salonu ateşe vererek yoksul insanlarla birlikte yakacaktı. Çünkü ona göre bu insanlar zayıftır. Bu yüzden ülke için ayak bağıdır. Ortadan kaldırılmaları gerekirdi. Tüm bu olanlar kısa sürede Avrupa'da ve Osmanlı'da büyük yankı uyandırdı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Çünkü Vlad Dracula birkaç sene içerisinde masum, esir, köle, suçlu ve dahası on binlerce insanı türlü türlü işkenceler ile katledecekti. Ve tüm bunlardan aldığı zevki göstermek adına uyuduğu odayı dahi çepeçevre saracak biçimde kaza geçirilmiş insanları koyacaktı. Onların acı çekerek inlemelerini seyrederken uykuya dalacaktı. 1462 yılına doğru Osmanlı'ya karşı artık vergilerini ödememeye başlamıştı. En sonunda Nibolu'ya yaptığı saldırıyla birlikte orada binlerce insanı kazağa oturtarak katletmesi Osmanlı'ya karşı bağlılığını sonlandırdığı anlamına geliyordu. Tüm bu durumları en başından beri takip eden Fatih Sultan, Vlad Drakula'ya karşı hala harekete geçmeyerek diplomasi yoluyla kardeşini ikna edebileceğini düşünüyordu. Çünkü aralarında bir husumet yoktu. Bu yüzden neye kızdığını öğrenmek istiyordu. Vlad Drakula ise Fatih Sultan Mehmet'in bu durumuna karşı kendisinin karşısında Osmanlı padişahının bile duramayacağını, bu yüzden korktuğu için böyle yollara başvurduğunu düşünüyordu. Fatih Mehmet Nibolu olayından sonra son bir kez diplomasi yolunu denemeye karar verdi. Hamza Bey ve beraberindeki Osmanlı elçilerini Vlad Drakula'yı ikna etmek için görevlendirdi. Bunun üzerine kısa sürede elçiler Targoviç'e ulaşarak 3. Vlad'ın huzuruna çıktılar. Vlad huzuruna gelen elçilerin diyeceklerini dinlemeden başlıklarını çıkarmasını emretti. Fakat Osmanlı elçileri için başlık hem ilmin derecesini bildiren
hem ise başlığı çıkarmanın Hristiyan adeti olması onların bu isteği reddetmesine neden oldu. Bunun üzerine Vilat alaycı bir tavırla "Madem başlıklarınızı bu kadar çok seviyorsunuz, öyleyse sonsuza kadar başınızda kalsın" dedi. Eflak askerleri uzun çiviler ile Osmanlı elçilerinin başlığını kafalarına çakarak canice katletti. Bu haber kısa sürede başkent İstanbul'a ulaşmıştı. Fatih Sultan Mehmet için bu olay bardağı taşıran son damlaydı. Bundan dolayı Vila'da tez zamanda huzuruna gelmediği takdirde ordusuyla beraber Eflak'a geleceğini bildirdi. Buna karşın Vlad Dracula huzuruna geleceğini fakat tahtını boş bırakamayacağını, bu yüzden yokluğunda bir Osmanlı paşasının kalmasını istemesi üzerine Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinde komutan olarak görev yapmış Hamza Paşa'yı görevlendirdi. Bu emir üzerine Hamza Paşa beraberindeki askerleriyle aylar içinde Targoviç'e ulaştı. Fakat bu bir aldatmacaydı. 3. Vilat Hamza Paşa'ya pusu kurarak Targoviç önünde askerleriyle birlikte esir aldı. Daha sonra Hamza Paşa dahil Osmanlı askerlerinin hepsini Targoviç surlarının önünde kaza oturtturdu. Bu işkence yöntemi Vilad'ın en sevdiğiydi. Çünkü insanların hayati organlarına gelmeyecek biçimde yerleştirdiğinde insanlar saatlerce, bazen günlerce ölmeden acı çekiyor, Vilad ise onların çığlıklarını büyük bir zevkle izliyordu. Hamza Bey ve beraberindeki Osmanlı askerlerinin katledildiği haberi kısa süre içerisinde İstanbul'a ulaştı. Bu haberi Fatih'e Sadrazam Mahmud Paşa'nın söylemesiyle o anda Fatih öfkesine hakim olamayarak sadrazama tokat attı ve derhal ordunun Eflak seferi için hazırlanmasını emretti. Çok geçmeden Osmanlı ordusunun mevcudu 100.000'i aşmıştı. Böylesine devasa ordular normalde imparatorluklarla yapılacak savaşlar için toplanırdı. Bu yüzden karşısındaki Eflak gibi bırakın imparatorluğu daha krallık bile olamayan prenslikten ibaret bir düşman vardı. Bu kadar büyük bir ordunun sadece bir prensliğe karşı toplanması akıllı almaz bir şeydi. Bu duruma karşı Vlad Dracula öyle bir panik yaşayacaktı ki başından kaynar sular dökülecekti. Çünkü ülkesinin sınırları içinde tüm erkekleri toplasa dahi ancak savaşabilecek 30.000 kadar asker çıkarabilirdi. İşte bu olay Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vilad'a karşı olan öfkesinin nedenli şiddetli olduğunu gösteriyordu. Çünkü onun için artık Vilad ve ordusunun Osmanlı ayakları altında ezilmesinden başka bir şey yoktu. 1462 yılının Mayıs ayında Osmanlı ordusu Eflak seferine başlamıştı. 3. Vlad Dracula ise yaklaşan felakete karşın sırasıyla Papa, Macaristan ve çevredeki Hristiyan hükümdarlardan yardım istedi. Ancak hiçbir devlet Fatih Sultan Mehmet'in öfkesini karşısına alacak cesareti gösteremedi. Vlad iliklerine kadar yalnızlığı hissetmişti. Buna rağmen direnecekti. Fakat bu direniş bilinen pusu kurma ve gerilla savaşlarından ziyade psikolojik savaş olacaktı. Bu yüzden derhal bir emirle masum, esir ve dahası 20.000'den fazla insanı kaza geçirdi. Bu insanları da Osmanlı ordusunun geleceği yolun üzerine yerleştirdi.
Bu sayede başkenti ele geçirmeye çalışan Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu korkutup kaçıracağını düşündü. Ordusunun ise ana gücünü başkenti korumasında küçük bir bölümünü de Osmanlı ordusunu yavaşlatmak ve ikmal noktalarına zarar vermek için kullandı. Haziran ayına doğru Osmanlı ordusu Tuna Nehri'ni geçmişti. Çeşitli Roman köylerinde yapılan direnişleri eze eze ilerlemekteydi. Vilat için Osmanlı'nın ilerleyişi beklediğinden daha hızlı olmuştu. Bu yüzden Targoviç'e yaklaşmadan önce pusu kurmayı düşündü. 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gecede Osmanlı ordusunun kamp kurduğu sırada aradığı fırsatın geldiğini anladı. Bu yüzden ordusuyla birlikte doğrudan Fatih'in çadırına saldıracak, bu sayede Osmanlı padişahını orada öldürüp savaşı başlamadan bitirecekti. Kısa süre içerisinde 20 bin kişilik ordusuyla saldırıya geçti. Fakat gecenin karanlığında çadırları karıştırınca Osmanlı komutanlarının bulunduğu bölüme saldırdı. Bu hatasını çok geçmeden anladığında artık iş işten geçmişti. Uzun süren meydan muharebesinin ardından Vilad'ın ordusu ağır kayıplar verirken kendisi de savaş alanından kaçmıştı. Osmanlı ordusu ise bu gece baskınına rağmen saldırıyı başarıyla püskürtmüştü. Ancak verilecek asıl savaş burada olmayacaktı. Ertesi gün Targoviç önlerinde olacaktı. 18 Haziran günü Fatih Sultan Mehmet ve ordusu Targoviç önlerine ulaştığında karşılarında ne bir ordu ne de savaşılacak bir düşman vardı. Onları karşılayan tek şey kilometreler boyunca uzanan ölüm sessizliğiydi. Osmanlı ordusu ilerledikçe havayı dayanılmaz bir çürüme kokusu kapladı. Ardından sisin arasında yükselen ilk kazıklar görünmeye başladı. Birkaç adım sonra yüzler, ardından binlerce kaza geçirilmiş kadın, çocuk, yaşlı ve daha niceleri ortaya çıktı. Çürümüş bedenler rüzgarla birlikte sallanıyor, gökyüzünde dolaşan binlerce karga ve akbaba ölülerin etlerini parçalıyordu. Yaklaşık 20 bin insanın cansız bedeni Targoviç'e giden yolu adeta bir mezbahaya çevirmişti. Bu manzara karşısında Osmanlı askerlerinin nutku tutulmuştu. Fatih Sultan Mehmet ise hiçbir şey söylemeden bir süre bu manzarayı izlemekle yetindi. Daha sonra tüm cesetlerin yakılmasını isteyerek şehre doğru ilerlenmesini emretti. Kısa süre sonra Osmanlı ordusu Targoviç'e girmişti. Fakat Vlad Dracula şehri yakarak çoktan kaçmıştı. Vlad'ın kaçmasının ardından Osmanlı askerleri onu arasa da bulamadılar. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet seferi daha fazla uzatmanın gereksiz olduğunu düşündü. Temmuz ayında Eflak seferini sonlandırıp Vlad'ın kardeşi 3. Radu'yu voyvoda ilan etti. Bu sırada Vlad yıllarca hizmet ettiği Macaristan'a sığınarak yeniden Eflak'a karşı ordu kurmak istedi. Fakat Macar kralı ona yardım etmek yerine tutuklayıp 12 yıl sürecek esarete mahkum etti. Papa'nın 1474 yılında Osmanlı'ya karşı yeni bir Haçlı seferi planlaması üzerine Macar kralından 3. Vlad Dracula'yı serbest bırakmasını istedi. Bunun üzerine serbest kalan Dracula 1475 yılında Eflak voyvodası olan kardeşinin vefatıyla yeniden Eflak'ta taht mücadelesinin başladığını görünce Macar kralının kuzeni Justina ile evlendi. Bu sayede hem Macarların hem ise Boğdan voyvodasının desteğini alarak
1476 yılında Eflak'a girip 3. kez tahta çıktı. Tam 14 yıllık esaret hayatının sonunda yeniden tahtı ele geçirmiş, yarım kalmış hikayesini tamamlayacak fırsatı bulmuştu. Ya da kendisi öyle sanmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in Vlad Drakula'ya karşı artık tahammülü kalmamıştı. Bu yüzden Eflak seferinden bu yana attığı her adımı, yaptığı tüm işleri yakından takip ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han, Vlad Drakula'nın tekrar tahta çıkışının hemen ardından sadrazamını huzuruna çağırdı. Tez o mendeburun kellesi getirile emrini vermesiyle birlikte sadrazam da bu görevi Akıncı lideri Mihailoğlu Ali Bey'e verdi. Mihailoğlu bunun üzerine Akıncılarıyla birlikte Eflak'a girdi. Vlad Drakula ise henüz ne olduğunu bile anlayamadan Osmanlı akıncılarının saraya doğru ilerlediği haberini aldı. Bu durum onun ölüm korkusuna kapılmasına neden olsa da kendisini toparlayıp yanına en seçkin askerlerini alarak canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Günlerce durmaksızın izini kaybettirmeye çalıştı. Tek düşündüğü yıllar önce Eflak seferinde yaptığı gibi bir kez daha kaçıp güçlenmek ve geri dönmekti. Fakat tarih bir kez daha tekerrür edecek miydi? Bu umutları çok geçmeden sönecekti. Çünkü Osmanlı akıncıları sonunda izini bulmuştu. Hayatı boyunca insanlara türlü türlü işkenceler eden, sırf güç uğruna intikamı için on binlerce hayatı yok eden adam şimdi kendi sonuyla yüzleşiyordu. Buna rağmen son bir savunma yapmak istese de akıncıların ani hücumuna dayanması mümkün değildi. Çarpışma kısa sürede sona erdi. O anda hikayesinin sona erdiğini anlamıştı. Mihailoğlu Ali Bey onu dizlerinin üzerine çöktürüp kafasını vücudundan ayırdı. Bunun haberi kısa sürede tüm Balkanlarda şok etkisi yarattı. Bu habere rağmen insanlar onun öldüğüne inanmadı ve katliamlarına devam edeceği söylentileri dilden dile yayıldı. Fatih Sultan Mehmet ise bu söylentilere karşı Vlad Drakula'nın kellesinin bal mumuna sarılıp İstanbul'da teşhir edilmesini emretti. Böylece yıllarca Balkanlara korku salan Kazıklı Voyvoda tarih sahnesinden çekilmişti ya da ölümü onu ölümsüz kılmıştı. Günümüzde Vlad Drakula, Romanya için bağımsızlığın sembolü olacak adına heykeller dikilecekti. Birçok kişi tarafından ulusal kahraman ilan edilecekti. Buna karşın Müslümanlar için ise kendisi şeytanın vücut bulmuş hali olarak kalacaktı. Ama Vlad Drakula'yı tarihteki diğer hükümdarlardan ayıran en büyük özellik de buydu. Aradan geçen yüzyıllara rağmen adı tarih kitaplarından çok romanlarda, filmlerde ve efsanelerde yaşamaya devam edecekti.